Amerika'nın dev makinelerle nefes aldığı yıllarda Chrysler adını taşıyacak o görkemli gökdelenlerden çok uzak bir yerde bambaşka bir hikaye başlıyordu. Detroit'in ışıkları henüz parlamadan önce Orta Batı'nın rüzgarlı düzlüklerinde küçük bir demiryolu kasabasında bir çocuk dünyaya geldi. Hazırsanız başlıyoruz. Walter Percy Chrysler. Takvimler 2 Nisan 1875'i gösterdiğinde Kansas'ın Ellis kasabasında doğdu. Burası demiryollarının kasabanın kalbi gibi attığı bir yerdi. Babası Henry, Kansas Pacific hattında lokomotif kullanan bir makinistti. Annesi Anna ise küçük ahşap evlerinde aileyi bir arada tutan sıcak bir yuva kurmuştu. Evlerinin yakınından geçen trenlerin sesi adeta geceleri ninni gibi duyulurdu. Walter daha çocukken şunu fark etmişti. Bu çağın gücü tekerleklerin ve pistonların içindeydi. Amerika'nın her köşesi hareket halindeydi ve Walter da bir gün mutlaka bu hareketin içinde olacaktı. Bu noktada kısa bir şey söylemem gerekiyor. Böyle etkileyici belgeselleri dünyanın dört bir yanındaki sizlere ulaştırabilmemiz için kanalımıza abone olmanız ve o küçük abone ol butonuna tıklamanız çok önemli. Desteğiniz sayesinde bu hikayeler devam ediyor. Teşekkür ederim. Walter'ın çocukluğu elleri is içinde büyüyerek geçti. O dönemde birçok çocuk için gerçek okul sınıflar değil, atölyelerdi. Walter da en büyük derslerini demircilerden, makinistlerden ve rayların üzerinde çalışan ustalardan aldı. Yerel okullara gitti ama asıl eğitimi metalin kokusunu ve buharın gücünü öğrendiği çalışma alanlarında aldı. Daha 17 yaşındayken makinist çırağı oldu. Çok geçmeden Colorado'daki Atchison, Topeka ve Santa Fe demiryolunun hareketli atölyelerine geçti. Burada mühendisliğin sert disiplinini öğrendi. Ölçümün hassasiyetini, çeliğin karakterini, buharın gücünü. Lokomotiflerin parçalarını yeniden şekillendiriyor, valfleri tamir ediyor, yatakları değiştiriyordu. Kendi yaptığı ahşap bir sandıkta aletlerini taşırdı. Bu alet kutusu onun için sıradan bir eşya değildi. Yıllar sonra büyük bir isim olduğunda bile o kutuyu sakladı. Çünkü o, Walter'ın nereden geldiğini hatırlatan bir semboldü. Atölye zemininden yönetim masasına uzanan yolun sessiz tanığıydı. Amerika'nın o dönemki genişleme ruhu, Walter'ın da ruhuydu. Yeni yerler, yeni fırsatlar, yeni mücadeleler. 1901 yılında çocukluk aşkı Della Forker ile evlendi. Kısa süre içinde 4 çocukları oldu. Dorothy, Benice, Thelma ve Walter Jr. Aile hayatı onun için bir limandı ama kariyeri onları sürekli yeni demiryolu kasabalarına taşıyordu. Walter, makinistlikten ustabaşılığa yükseldi. Ardından baş mekanikçi oldu. Denver ve Rio Grande Demiryolu, Chicago Great Western ve American Locomotive Company gibi büyük şirketlerde çalıştı. Her yeni iş yeni bir sınav demekti. Raydan çıkan lokomotifleri kaldırmak, atölyeleri yeniden düzenlemek, ekipleri motive etmek. Walter'ın en güçlü yönü problem çözme becerisiydi. Enerjisi bitmek bilmiyordu. Üstelik sadece çalışkan değildi, aynı zamanda hesap yapmayı da biliyordu. Daha verimli, daha ucuz ve daha güçlü makineler üretmenin yollarını arıyordu. Geceleri evde motorlarla uğraşır, geç saatlere kadar teknik dergiler ve patent yazılarını okurdu. Teoriyi sevmek için değil, makineleri daha iyi hale getirmek için. Bu alışkanlık, ileride otomobil dünyasına adım attığında ona büyük bir avantaj sağlayacaktı. O yıllarda demiryolu işi kolay değildi. Kirliydi, tehlikeliydi, yorucuydu. Ama Walter gibi insanlar için aynı zamanda özgürlük demekti. Tarımın belirsizliğine karşı düzenli bir gelir sunuyor, teknolojinin geleceğini yakından görme fırsatı veriyordu. Ve sonra bir gün, 1908 yılında Walter Chicago Otomobil Fuarı'na gitti. İlk otomobilleri yakından gördü. Benzinli motorların çalışma mantığı ona yabancı değildi. Lokomotiflerde gördüğü pistonlar, krank milleri ve silindirler. Sadece küçültülmüş, kişisel hale getirilmişti. O an zihninde bir kıvılcım çaktı. Bir gün bu mekanik atlar gerçek atların yerini alacak dediği anlatılır.
Ve o gün geldiğinde ben orada olacağım. İşte kaderin kapısı da çok geçmeden aralandı. 1911 yılında Bostonlu finansörlerden oluşan bir grup Walter'a bir teklifle yaklaştı. Grubun lideri bankacı James J. Storrow'du. Storrow, General Motors İmparatorluğu'nun yükselen markalarından biri olan Buick Motor Company'nin yönetim kurulundaydı. Walter için artık yeni bir dönem başlamak üzereydi. Devamı bir sonraki bölümde çok daha heyecanlı olacak. Çünkü Walter Chrysler demir yollarından otomobil tahtına doğru yürümeye başlıyor. Buick o yıllarda adeta kan kaybediyordu. Fabrikanın içinde işler yolunda gitmiyor, para hızla eriyordu. Yönetim tarafında düzensizlik vardı. Üretim verimsizdi ve kimse tam anlamıyla kontrolü elinde tutamıyordu. Yönetim kurulu artık şunu anlamıştı: bu şirketi ayağa kaldıracak, maliyetleri düşürecek, çalışanlara yeniden umut verecek güçlü bir lidere ihtiyaç vardı. Ve gözler Walter Chrysler'a çevrildi. Walter'ın otomobil dünyasında hiçbir deneyimi yoktu. Ama bu durum kimseyi endişelendirmedi. Çünkü onun mekanik zekası, disiplin anlayışı ve verimlilik konusundaki ünü çoktan kulaktan kulağa yayılmıştı. Rayların üzerinde büyüyen o makinist çocuk artık dev bir otomobil fabrikasının kurtarıcısı olarak görülüyordu. Walter teklifi kabul etti. Buick fabrikasına fabrika müdürü olarak katılacaktı. Bunun için ailesini Michigan'ın Flint şehrine taşıdı. Yıllık maaşı $6.000. Bugünün standartlarıyla belki sıradan görünebilir ama o dönemde bu para inanılmaz büyüklükteydi. Eski bir makinist için adeta bir servetti. Fakat asıl önemli olan maaş değildi. Bankacı James J. Storrow, William Durant'ı ikna etmişti. Eğer Walter Buick şirketini düzeltebilirse, ona General Motors hisselerinden oluşan büyük bir ödül verilecekti. Walter için bu sadece bir iş değil, hayatının en büyük meydan okumasıydı. Kolları sıvadı ve otomobil dünyasının tam ortasına daldı. 1912 yılında Flint'teki Buick fabrikasına adım attığında gördüğü manzara içler acısıydı. Fabrika karmakarışıktı. Parçalar yağ içinde kalmış, zeminlere dağılmıştı. İşçiler ne yapacağını bilmiyor, kimse doğru düzgün yönlendirilmiyordu. Kalite kontrolü ise tamamen tutarsızdı. Walter ilk anda şunu anladı: burada önce düzen kurulmalıydı. İlk işi temizlik oldu. Fabrikanın içini disiplinli hale getirdi. Montaj hatlarını yeniden kurdu. Fabrika düzenini baştan sona organize etti. Titiz denetimler getirdi. Her parçanın doğru yerinde, her işçinin doğru görevde olması gerekiyordu. Walter'ın bir inancı vardı: İşçiler yaptıkları işten gurur duymalıydı. Ve bu gurur verimlilikle birlikte var olabilirdi. Sonuç inanılmazdı. Sadece 2 yıl içinde Buick'in üretim maliyetleri yarıya indi. Üretimse tam 4 katına çıktı. Buick bir anda General Motors'un en değerli markası haline geldi. Walter'ın adı ise otomotiv dünyasında mucize yaratan adam olarak anılmaya başladı. 1916 yılında Durant onu Buick'in başkanlığına terfi ettirdi. Ve söz verilen hisse senedi bonusu da ödendi. Walter artık sadece başarılı bir yönetici değildi. 1919 yılına gelindiğinde kağıt üzerinde multimilyoner olmuştu. Mirasla değil, alın teri ve zekasıyla. Ama General Motors dışarıdan güçlü bir aile gibi görünse de içeride çatırdıyordu. William Durant vizyoner bir liderdi ama aynı zamanda kontrolcüydü. Walter'ın bağımsız hareket etme isteği ve kalite konusundaki ısrarı Durant'ı rahatsız ediyordu. İkili özellikle stok seviyeleri ve ürün planlaması konusunda sık sık çatıştı. Walter dayanıklılığı önemsemeden seri üretime zorlandığında şu sözü söylediği anlatılır: "Ben seri üretim, hurda üretmekle ilgilenmiyorum." Gerilim büyüdü ve sonunda 1919 yılında Walter istifa etti. Elindeki GM hisselerini $10 milyon sattı ve artık kendi yolunu çizme kararı aldı. Bu onun için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Kısa süreliğine Willis Overland Motor Company'nin yeniden yapılanmasına yardım etti. Ardından hasta durumda olan Maxwell, Motor Company'nin başkanlığına geçti. Maxwell bir zamanlar gelişen bir otomobil üreticisiydi.
Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik durgunlukta bocalıyordu. Eski modelleri, kötü mali durumu ve dağınık yapısı şirketi çöküşe sürüklüyordu. Walter burayı gördüğünde yine aynı şeyi düşündü. Bu şirket kurtarılabilir ama tamamen yeniden doğmalı. Bir plan yaptı. Maxwell'in kontrolünü ele aldı. Eskimiş ürünleri elden çıkardı. Ve en önemlisi, kendi adını taşıyacak modern bir otomobil tasarladı. Buick'te öğrendiği tüm prensipleri yeni bir şirkete taşıyacaktı. Sonuç, Ocak 1924'te New York Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Chrysler 6. Bu otomobil sadece yeni bir model değildi. Bir devrimdi. Orta sınıf için makul sayılabilecek $1565 fiyatına rağmen normalde sadece lüks araçlarda görülen özellikler sunuyordu. 70 beygir gücü üreten yüksek sıkıştırmalı motor, 4 tekerlekli hidrolik frenler, değiştirilebilir yağ filtresi, tam basınçlı yağlama sistemi, darbelere dayanıklı güçlü gövde. Araç engebeli yollarda bile 70 mil hızla gidebiliyor, gelişmiş fren sistemi sayesinde güvenle durabiliyordu. Bu otomobili tasarlayan ekip de efsaneydi. Fred Zeder, Owen Skelton ve Carl Brewer. Chrysler mühendisliğinin ünlü 3 silahşörü. Ortaya çıkan otomobil hem güçlü hem de verimliydi. Sürücüler özellikle soğuk havalarda bile ne kadar hızlı çalıştığına ve ne kadar sorunsuz olduğuna hayran kaldı. Ve müşteriler. Chrysler 6'yı ilk yılında öyle büyük ilgiyle satın aldı ki araç bir gecede başarıya ulaştı. Walter'ın yıllardır savunduğu fikir doğrulanmıştı. Kalite ve uygun fiyat aynı anda mümkün olabilirdi. Bu başarı Walter'ı daha da cesaretlendirdi. Artık imparatorluğunu resmileştirme zamanı gelmişti. 1925 yılında Maxwell şirketini resmen Chrysler Corporation adıyla yeniden kurdu. Zamanlama kusursuzdu. 1920'lerin ortası Amerikan otomobili için altın çağdı. Henry Ford düşük fiyatlı segmentte Model T ile hakimiyet kurmuştu. General Motors ise orta ve yüksek fiyat segmentlerinde sayısız markayla büyüyordu. Walter ise ikisinin arasında büyük bir boşluk gördü. Ford'un sadeliğiyle Mini'nin savurganlığı arasında duracak üçüncü bir dev. Ve o devin adı artık belliydi. Chrysler. Walter Chrysler artık sadece bir otomobil üreticisi değildi. O adeta bir stratejist gibi düşünmeye başlamıştı. Çünkü otomobil dünyasında hayatta kalmak sadece iyi bir araba üretmekle mümkün değildi. Herkesin ihtiyacına, her bütçeye ve her zevke hitap etmek gerekiyordu. Walter tam da bunu yaptı. Şirketin büyümesini tek bir modelle sınırlamak yerine her pazar nişini farklı markalarla doldurma stratejisine başladı. Böylece Chrysler, Amerikan halkının neredeyse tamamına ulaşabilecek bir otomobil ailesi kuracaktı. 1928 yılında ilk büyük hamlesini yaptı. Düşük fiyatlı pazarda Ford ve Chevrolet ile rekabet edebilmek için Plymouth markasını piyasaya sürdü. Plymouth, uygun fiyatlı ama güvenilir 4 silindirli otomobiller sunuyordu. Walter'ın amacı açıktı. Herkesin ulaşabileceği bir otomobil. Ama sadece bununla yetinmedi. Plymouth'tan biraz daha fazla stil, biraz daha fazla özellik isteyen ama Chrysler markasını karşılayamayacak müşteriler vardı. İşte onlar için orta fiyatlı segmentte yeni bir marka yarattı. DeSoto. DeSoto, orta sınıf Amerikalılar için mükemmel bir seçenekti. Hem şık hem güçlüydü ama hala erişilebilirdi. Walter adım adım pazarın her boşluğunu dolduruyordu. Sonra daha da büyük bir hamle geldi. Üretim kapasitesini hızla artırmak ve güçlü bir bayi ağına sahip olmak için saygın Dodge kardeşler şirketini satın aldı. Dodge zaten sağlamlık konusunda ün yapmıştı. Amerika onu tanıyordu. Chrysler için bu satın alma adeta hazır bir güç demekti. Artık tablo tamamlanmıştı. Plymouth, DeSoto, Dodge ve Chrysler. Bu 4 markayla şirket neredeyse her Amerikan hanesine bir araba satabilecek hale geldi. Ve sonuç inanılmazdı. Sadece bir yıl içinde Chrysler, bilinmeyen yeni bir girişim olmaktan çıktı. Amerika'nın 3 büyük otomobil üreticisinden biri haline geldi. Şirket büyürken Walter'ın hayalleri de büyüyordu. Walter Chrysler sadece fabrikalarla ilgilenmiyordu.
O her zaman modernliğin sembollerine, gökdelenlere, dev yapılara hayranlık duymuştu. Ona göre gökdelenler, çağın gücünü ve insanın hırsını temsil ediyordu. 1928 yılında gözünü Manhattan'ın kalbine dikti. Lexington Avenue ve 42. Cadde köşesinde bir arsanın kirasını aldı. Amacı netti. Dünyanın en yüksek binasını inşa etmek. Bu proje için mimar William Van Alen'la birlikte çalıştı. İkisi birlikte bulutları delecek bir Art Deco kule hayal ettiler. Kemer boşluklarında jant kapağını andıran motifler. İnşaat o yılın Ekim ayında başladı ve bina hızla yükselmeye başladı. Ancak New York'ta gökdelen yarışı acımasızdı. Rakipleri 40 Wall Street binasını geçmek üzereydi. Walter bunun olmasına izin veremezdi. Van Alen'e gizlice bir plan yaptırdı. Binanın en üst katlarında 185 fitlik çelik bir kule hazırlandı. Ve bir gün kimse fark etmeden o kule çatıdan tam yüksekliğine kadar kaldırıldı. 7 Mayıs 1930 sabahı. Parıldayan kule ortaya çıktı. Chrysler binası 1046 fit yüksekliğiyle dünyanın en yüksek yapısı olmuştu. Ta ki ertesi yıl Empire State binası onu geçene kadar. Walter bu projeyi tamamen kendi cebinden finanse etti. Şirket ödeme yapmadı. Bu onun kişisel ifadesiydi. Paslanmaz çelik tacı, kartal heykelleri. New York'un en ikonik görüntülerinden biri haline geldi. Walter için bu bina hem bir anıt hem de dev bir reklam panosuydu. Amerikan endüstrisinin göğe uzanan hırsının simgesiydi. 69. kattaki ofisinden şehre bakarken fethettiği bu dünyanın daha fazlasını hayal ediyordu. Ama tam o sırada rüzgar tersine döndü. 1929 borsa çöküşüyle birlikte kükreyen 20'ler aniden sona erdi. Ekonomi çökerken otomobil satışları düştü. Ford ve General Motors fiyatları indirdi, üretimi kıstı. Birçok şirket geri çekildi. Ama Walter Chrysler farklı düşündü. O bunu bir felaket değil, bir fırsat olarak gördü. Geri çekilmek yerine yenilik yapacaktı. Zaten mühendislik ekibi yıllardır aerodinamik tasarım üzerinde çalışıyordu. Orville Wright'ın hava gemileri ve uçak tasarımlarından ilham almışlardı. Carl Breer, Fred Zeider ve Owen Skelton. Chrysler mühendisliğinin efsane üçlüsü. Highland Park'ta bir rüzgar tüneli inşa ettiler. Düzinelerce ölçekli model test ettiler. O dönemin kutu gibi yüksek otomobillerinin muazzam hava direnci yarattığını keşfettiler. Bu da yakıt verimliliğini azaltıyor, dengeyi bozuyordu. Mühendisler radikal bir tasarım geliştirdi. Eğimli bir burun, sivrilen bir arka kısım, gözyaşı damlası şeklinde bir gövde. Yolcuların aksların arasında oturduğu yeni bir düzen. Üstelik gövde ve şasi tek bir güçlü kabukta birleşecekti. Bu teknik ağırlığı azaltacak, sağlamlığı artıracaktı. Bu hayal sonunda gerçeğe dönüştü. Ocak 1934'te Chrysler Airflow tanıtıldı. Bu otomobil bir mühendislik harikasıydı. 6 ve 8 silindirli motorlar ön tekerleklerin üzerinde daha öne yerleştirilmişti. Yolcular artık arka aksın üzerinde değil, dingil mesafesinin içinde oturuyordu. Ön cam yuvarlaktı. Farlar gövdenin içine gömülmüştü. Tasarım burundan kuyruğa sorunsuz akıyordu. Yol tutuşu ve güç ağırlık oranı o zamana kadar üretilen herhangi bir Amerikan otomobilinden üstündü. Airflow aynı zamanda güvenlik camı ve kaynaklı çelik gövdeye sahip ilk otomobillerden biriydi. Kağıt üzerinde bu geleceğin otomobiliydi. Ama sorun şuydu. Amerika ekonomik bunalımın ortasında hala muhafazakar bir ülkeydi. Alıcılar dik radyatörlere, ayrı çamurluklara alışmıştı. Airflow onlara tuhaf ve rahatsız edici geliyordu. Ve daha da kötüsü. İlk üretim modellerinde sorunlar çıktı. Kaynak dikişleri çatladı. Motorlar gevşedi. Yeni tekniklerin baskısı altında kalite kontrolü aksadı. Walter'ın geleceğe açtığı kapı, halkın gözünde beklediği gibi karşılık bulmamıştı. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü Chrysler'ın en büyük sınavı ve dönüşümü daha yeni başlıyordu. Rakipler, Chrysler'ın yaptığı en küçük hatayı bile affetmeye niyetli değildi. Airflow, Walter'ın geleceğe açtığı kapıydı. Kağıt üzerinde kusursuzdu. Daha hızlıydı, daha güvenliydi, daha modern görünüyordu.
Ama halkın gözüyle bakıldığında fazla yabancıydı ve General Motors bunu hemen fark etti. Bir sabah insanlar gazeteleri açtığında karşılarına alaycı reklamlar çıktı. Reklamlarda alıcılar Airflow'un garip şekline bakıyor, sanki korkmuş gibi geri çekiliyordu. Mesaj açıktı. Bu araba fazla tuhaf, fazla ileri, fazla farklı. Walter Chrysler'ın ilerleme simgesi olması gereken otomobil, sadece 6 ay içinde ticari bir felakete dönüştü. Airflow'un satışları dibe vurdu. Onunla birlikte DeSoto markasının satışları da çöktü. Chrysler yönetimi panikledi. Halkı sakinleştirmek için aceleyle daha geleneksel çizgilere sahip modelleri yeniden piyasaya sürdüler. Bu seri Airstream adını aldı. Daha tanıdık bir görünüm, daha alışılmış bir tasarım. Amerika'nın güven duyduğu eski tarz. Airflow başarısız olmuştu. Ama Walter'ın ruhu yenilmemişti. O bir kez tökezledi diye geleceği bırakacak biri değildi. Tam tersine. Walter geleceğin sadece şekilden ibaret olmadığını anlamıştı. İnsanlar belki aerodinamiğe hazır değildi ama konfora hazır olabilirlerdi. İşte tam bu noktada Walter yeni bir fikre yöneldi. AirTemp. Bu, onun doğrudan gözetimi altında geliştirilen bir klima sistemiydi. Walter aslında bu fikri çok daha önce keşfetmişti. Chrysler binasının zirvesinde oturan yöneticiler yaz sıcağında terlemesin diye devasa bir AirTemp tesisi kurdurmuştu. O yıllarda gökdelenlerde klima neredeyse mucize sayılırdı. Şimdi aynı mucizeyi otomobil dünyasına taşımak istiyordu. 1940 yılında Chrysler, otomobil showroomları için AirTemp üniteleri sunmaya başladı. Ardından 1941 ve 1950 yıllarında sınırlı sayıda klima sistemli otomobiller üretildi. Bu araçlar pahalıydı. Çok az kişi böyle bir lüksü karşılayabiliyordu. Ama Walter'ın aklında uzun vadeli bir hayal vardı. Ve o hayal 1953 Chrysler Imperial ile somutlaştı. Bu otomobil modern, bagaja monte edilmiş klima sistemiyle dikkat çekti. Sürücü sadece gösterge panelindeki 3 konumlu anahtarı çeviriyordu. Ve birkaç dakika içinde kabin serinliyordu. Rakiplerin kullandığı hantal havalandırma kanalları yoktu. Sistem hızlı çalışıyor, havayı soğutuyor, nemini alıyordu. O yıllarda az sayıda alıcı bu seçeneği satın alabildi. Ama Chrysler artık otomotiv iklimlendirmesinde öncü bir marka olmuştu. Walter şunu anlamıştı. İnsanlar sadece hız istemez, rahatlık da ister. Aerodinamik tasarım peşinde koşan mühendisler bu kez yaz sıcağında yolculuğu katlanılabilir hale getiren sistemler geliştiriyordu. Ve yıllar sonra 1970'lere gelindiğinde klima neredeyse her arabada standart hale gelecekti. Ama Chrysler'ın hikayesi sadece mühendislikle yazılmıyordu. Fabrika zemininde başka bir fırtına büyüyordu. İşçiler. Büyük buhran Amerikan sanayisini sarsmıştı. Talep düştü. Ücretler kesildi. Çalışma saatleri azaldı. İşten çıkarmalar arttı. İnsanlar geçim derdiyle boğuşuyordu. Ve bu ortamda yeni bir güç yükselmeye başladı. Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası, yani UAW. Sendika, otomotiv sektörünü bir mücadele alanı olarak görüyordu. Aralık 1936'da işçiler, Michigan'ın Flint şehrinde General Motors fabrikalarını işgal etti. Bu 44 gün süren büyük bir oturma greviydi. Ve sonuç sendika için tarihi bir zafer oldu. General Motors sendikayı tanımak zorunda kaldı. Bu zafer dalga dalga yayıldı. Ve Mart 1937'de sıra Chrysler'a geldi. Detroit'te bir sabah. 60 binden fazla Chrysler çalışanı 6 büyük fabrikayı işgal etti. Dodge Main, Jefferson, Plymouth, Dodge Truck, Kershaw, DeSoto. Yönetim adeta dışarı atıldı. Denetçiler işten çıkarıldı. Giriş kapıları barikatlarla kapatıldı. Telefon santralleri ele geçirildi. Kafeteryalar kontrol altına alındı. Ve içeride işçiler kendi dünyalarını kurdu. Güvenlik komiteleri oluşturuldu. Bakım ekipleri kuruldu. İletişim grupları çalıştı. Eğitim dersleri verildi. Sendika tarihi anlatıldı. Zaman geçirmek için müzik grupları ve spor ligleri kuruldu. Dışarıdaysa eşler ve aileler yiyecek taşıdı. Grev hatlarında nöbet tuttu.
Bu grev tam 17 gün sürdü. Chrysler'ın üretimi tamamen durdu. Şirket felç olmuştu. Yönetim mahkemeye başvurdu. Vali araya girmeye çalıştı. Ama işçiler geri adım atmadı. Sonunda Chrysler istemeyerek de olsa UAV'yi tanımayı kabul etti. İlk sözleşme büyük kazanımlar getirmedi. Ama bu grev bir dönüm noktasıydı. Sendikanın gücünü kanıtladı. Otomotiv endüstrisinde yeni bir çağ başlattı. Artık Chrysler işçileri de GM ve Ford çalışanları gibi toplu pazarlık yapacaktı. Walter Chrysler başlangıçta sendikalara direnmişti. Ama sonunda gerçeği gördü. Şirketin istikrarı, işçilerin taleplerini tamamen görmezden gelerek sağlanamazdı. Walter fabrika zemininde büyümüş bir adamdı. El emeğinin onurunu biliyordu ve belki de bu yüzden. En sonunda işçilerin sesini duymayı öğrendi. Ama Chrysler'ın hikayesinde daha büyük sınavlar, daha büyük dönüşümler hala ufukta bekliyordu. 1930'ların sonlarına doğru Chrysler fabrikalarının içinde sessiz ama çok önemli bir değişim yaşanmaya başladı. Walter Chrysler artık yalnızca otomobil üretmenin yeterli olmadığını biliyordu. Airflow'un acı başarısızlığı, büyük buhranın ağır ekonomik baskısı, fabrikalarda büyüyen işçi huzursuzluğu, bunların hepsi daha zayıf bir şirketi yerle bir edebilirdi. Ama Chrysler batmadı. Tam tersine. Bu zorluklar onu daha büyük bir sınava hazırlıyordu. Şirket, Alfred P. Sloan'ın General Motors'ta öncülük ettiği refah kapitalizmi anlayışını örnek alarak kar paylaşımı ve sosyal hak planlarıyla denemeler yapmaya başladı. Yani sadece patronun değil, işçinin de kazandığı bir düzen arayışı. Walter sonunda şunu anlamıştı. Bir şirketi ayakta tutan sadece makineler değil, o makineleri çalıştıran insanlardı. Ve Chrysler'ın içinde şekillenen uyum, yenilikçilik ve dayanışma değerleri. Çok yakında eşi görülmemiş bir ölçüde gerekli olacaktı. Çünkü ufukta daha önceki tüm zorlukları gölgede bırakacak bir fırtına vardı. Küresel savaş. Chrysler destanının yeni bölümünde bir zamanlar sedan üreten fabrikalar, demokrasinin cephaneliklerine dönüşecekti. Ve sonra o gün geldi. 7 Aralık 1941 sabahı, Japon bombardıman uçakları Pearl Harbor'u vurdu. Amerika Birleşik Devletleri bir anda İkinci Dünya Savaşı'nın içine sürüklendi. Ülke şoktaydı. Ama federal hükümetin cevabı gecikmedi. Günler içinde Washington, ülkenin sanayi kapasitesini kontrol altına aldı. Savaş Üretim Kurulu kuruldu. Ve Şubat 1942'de sivil otomobil üretimi tamamen yasaklandı. Otomobil fabrikalarına tek bir emir verildi. Askeri üretime geçeceksiniz. Bu emirle birlikte Chrysler için her şey değişti. Mühendislik gücü ve dev üretim alanlarıyla Chrysler savaş çabasının merkez direklerinden biri haline geldi. Highland Park, Dodge Main ve diğer dev fabrikalar neredeyse bir gecede yeniden yapılandırıldı. Bir zamanlar New Yorker ve Plymouth otomobillerinin üretildiği montaj hatları söküldü. Yerlerine kaynak makineleri kuruldu. Taret torna tezgahları yerleştirildi. Tanklar, toplar ve uçak motorları için montaj aparatları getirildi. Airflow üzerinde çalışırken aerodinamiği öğrenen mühendisler şimdi bilgilerini savaş makinelerine uyguluyordu. Aslında Chrysler daha savaş resmen başlamadan önce bile hazırlığa girişmişti. Mayıs 1941'de Warren, Michigan'da Detroit Arsenal tank fabrikasının inşaatına başlamıştı. Bu tesis özellikle tank üretmek için tasarlanmıştı ve ilk M3 tankları o yılın sonlarında üretim hatlarından çıktı. Kısa süre sonra onları M4 Sherman takip etti. Müttefik zırhlı kuvvetlerinin emektar tankı. Savaşın sembollerinden biri. Chrysler fabrikaları sonunda M26 Pershing gibi daha gelişmiş modeller dahil olmak üzere 22 binden fazla tank üretti. Bu sayı inanılmazdı. Ama tanklar sadece başlangıçtı. Mühendisler 37 milimetre ve 57 milimetre toplar tasarladı. Top kundakları, geri tepme mekanizmaları. Şirketin dökümhaneleri binlerce ton zırh plakası döktü. Makine atölyeleri, taretleri ve gövdeleri otomobil motor bloklarını işler gibi hassasiyetle işledi. Walter Chrysler'ın yıllar önce kurduğu verimlilik sistemi şimdi savaş için çalışıyordu. Tanklar tıpkı otomobiller gibi montaj hatlarında ilerliyordu. İşçi ekipleri sırayla motorları takıyor, şanzımanları yerleştiriyor, paletleri bağlıyor, topları monte ediyordu.
ve savaş fabrikalarında yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kadınlar. Daha önce erkeklere özgü sayılan işlerde artık kadınlar vardı. Perçin tabancaları kullanıyor, vinçleri çalıştırıyor. Üretimin büyük bir bölümünü omuzluyorlardı. Rosie isimli bir perçin ustası bunlardan biriydi. O sadece bir propaganda posteri değildi. Chrysler fabrikalarında çalışan gerçek bir kadındı ve endüstriyel becerinin cinsiyet tanımadığını kanıtlıyordu. Ama Chrysler'ın savaş katkısı zırhla sınırlı değildi. Şirket, savaşın en kritik uçaklarının kalbini de üretiyordu. Dodge Chicago fabrikasında Chrysler, Boeing B-29 Superfortress bombardıman uçağı için 18 binden fazla dev radyal motor üretti. Her motor binlerce hassas parçadan oluşuyordu. 2000 beygir gücünden fazla güç üretiyordu. Bu üretim metalurjide ve kalite kontrolde büyük yenilikler gerektiriyordu. Çünkü en küçük kusur, binlerce fit yüksekte uçan bir mürettebatın ölümüne yol açabilirdi. Chrysler ayrıca Wright Cyclone motorları için crank milleri işledi. Bombardıman uçakları için burun bölümleri üretti. Bomba kelepçeleri, mermi kovanları, denizaltı karşıtı ağlar, hatta taşınabilir mutfaklar bile. Şirketin ürün yelpazesi savaş boyunca inanılmaz derecede genişledi. Bir gün ordu Chrysler'ın kapısını çalıp denizaltıları tespit etmek için bariyer tasarlamasını istediğinde, mühendisler kaldırma kuvveti ve malzeme bilgilerini kullanarak batık bir gemiyi durduracak kadar güçlü ağlar geliştirdi. Ve savaşın en gizli köşelerinde bile Chrysler izleri vardı. Los Alamos'ta. Chrysler parçaları Manhattan projesinin son derece gizli çalışmalarına dahil oldu. Bu seferberliğin ölçeği tarif edilemezdi. Chrysler fabrikalarındaki istihdam neredeyse 200 bin kişiye ulaştı. İşçiler bir gecede yeni meslekler öğreniyordu. Yönetim eğitim programları başlattı. Makine, işleme, kaynak, denetim teknikleri. Her şey hızla öğretiliyor, üretim büyütülüyordu. Bir zamanlar otomobil üreten bu dev şirket, şimdi savaşın çelik kalbi haline gelmişti. Ve Chrysler'ın hikayesi artık sadece otomobillerin değil, bir ulusun kaderini taşıyan makinelerin hikayesiydi. Savaş yılları boyunca Chrysler'ın fabrikaları durmadan çalıştı. Üretilen her tank, her motor, her parça, Amerika'nın savaş gücüne eklenen yeni bir tuğla gibiydi. Ve bu katkılar Washington'un gözünden kaçmadı. Savaş Bakanlığı, Chrysler'ı üretimdeki mükemmelliği nedeniyle defalarca ordu donanma ödülleriyle onurlandırdı. Şirket tankları ve motorları çoğu zaman planlanandan önce teslim ediyordu. Üstelik genellikle bütçenin altında. Bu verimlilik Walter Chrysler'ın yıllar önce kurduğu disiplinin bir sonucuydu. Ama bu başarı bedelsiz değildi. Fabrikalarda çalışan insanlar uzun vardiyalar yapıyordu. Gece gündüz demeden üretim sürüyordu. Kazalar sık yaşanıyordu. Teslimat baskısı bazen kaliteyi zorluyordu. Yine de fabrikanın içinde para kazanmanın ötesinde başka bir duygu vardı. Bir misyon, bir amaç. Birçok işçi için Avrupa'yı özgürleştirecek bir tank üretmek ya da Tokyo semalarında uçacak bir bombardıman uçağına motor yapmak. Sadece bir iş değil, vatansever bir görev gibiydi. UAW Sendikası da büyük ölçüde savaş çabalarını destekledi. Hükümetin anlaşmazlıklara tahkim getirmesi karşılığında grevler sınırlandı. Bu dönemde kadınlar ve azınlık işçiler için de yeni kapılar açıldı. Daha önce kendilerine asla verilmeyen fırsatları buldular. Savaş fabrikaları, savaş sonrası daha büyük sosyal değişimlerin temelini atıyordu. Ve sonunda 1945 yılı yaklaşırken zafer ufukta belirdi. Ama Chrysler yöneticilerinin önünde yeni bir soru vardı. Savaş üretiminden barış üretimine nasıl dönülecekti? Yıllarca tank ve uçak motoru üretmek için kurulan makineler, sivil otomobiller için uygun değildi. Fabrikalar yeniden donatılmalıydı. Üstelik yıllarca karne uygulaması yüzünden biriken tüketici talebi patlamak üzereydi. İnsanlar savaşın bitmesini beklemişti. Şimdi yeni arabalar istiyorlardı. Yeni modeller, yeni umutlar, yeni bir hayat. Ama Walter Chrysler bunu görecek kadar yaşayamadı. 1940 yılında hayatını kaybetti. 65 yaşındaydı. Ömrü boyunca durmaksızın çalışmıştı. Sonunda beyin kanaması sessizce onu aldı. Sağlığı bozulmadan önce eşi Dela'yla emeklilik ve seyahat planları yapıyordu. Ama kader ona dinlenme fırsatı vermedi. Onun ölümü bir dönemin sonuydu.
Kurduğu şirket artık savaşla, teknolojiyle ve toplumsal değişimle dönüşmüş bir dünyaya bakıyordu. Barış dönemi refah vaat ediyordu. Askerler eve döndü. Evlendiler. Aile kurdular. Banliyölerde ev satın aldılar. Ve yeni zenginliklerine yakışacak yeni arabalar istediler. Üç büyük otomobil üreticisi sivil üretime yenilenmiş bir enerjiyle geri döndü. Rekabet daha da sertleşti. Chrysler'ın savaş sonrası ilk otomobilleri, savaş öncesi modellerin muhafazakar güncellemeleriydi. Ama mühendisler boş durmuyordu. Şirketi diğerlerinden ayıracak yenilikler üzerinde çalışıyorlardı. Ve ilk büyük yenilik, savaş sırasında yapılan motor araştırmalarından doğdu. Chrysler mühendisleri uçak motorlarında kullanılan yarım küresel yanma odalarını incelemişti. Bu tasarımda valfler kubbenin zıt taraflarına yerleşiyordu. Bu da daha büyük valflere izin veriyor. Daha iyi hava akışı sağlıyor. Motorun verimliliğini artırıyordu. Üstelik patlama olmadan daha yüksek sıkıştırma oranları mümkün oluyordu. Ve sonunda 1951 yılında Chrysler tarihe geçecek bir motor tanıttı. Firepower V8, 331 inç küp hacminde, 180 beygir gücünde ve zamanla Hemi motor olarak anılacak bir efsane. Bu motor Chrysler araçlarına o dönem için eşsiz bir performans kazandırdı. Düzgün güç veriyordu, sessiz çalışıyordu, üstten valve sistemi kullanıyordu ve çift 4 namlulu karbüratörle ayarlandığında 300 beygir gücünün üzerine çıkabiliyordu. Chrysler Saratoga, New Yorker, Imperial. Bu otomobiller güçlü V8 motorlarıyla hızlı, sessiz ve güvenilir hale geldi. Motor sporlarında da Hemi kendini hemen gösterdi. Cunningham yarış arabalarında Chrysler Hemi motorunu kullandı. 1953 yılında kendi sınıfında birincilik elde etti. NASCAR takımları 1950'lerin ortalarında Hemi motorlu Dodge ve Chrysler'ları pistlere sürdü ve yarışlarda adeta hakimiyet kurdular. Sıradan alıcılar için Hemi performans ve dayanıklılıkta bir sıçramaydı. Ama Chrysler'ın tarzı her zaman biraz farklıydı. Şirket motoru güçlü adıyla pazarladı. Hemi terimini popülerleştirmeyi meraklılara bıraktı. Zamanla otomobil tutkunları bu ismi sahiplendi. Fakat 1950'lerde Amerikan sürücülerinin kalbini kazanmak için sadece performans yetmiyordu. Artık tasarım da her şey demekti. İnsanlar güçlü motor kadar güzel görünüş de istiyordu. Chrysler bunu fark etti ve 1949 yılında büyük bir adım attı. Studebaker'dan ünlü tasarımcı Virgil Exner'ı transfer etti. Onu gelişmiş tasarım grubunun başına getirdi. Çünkü Chrysler'ın bir sonraki savaşı artık cephede değil, Amerikan yollarında, Amerikan zevklerinde kazanılacaktı. Virgil Exner, Chrysler'ın kapısından içeri girdiğinde aslında sadece yeni bir tasarımcı gelmemişti. Yeni bir çağ başlamıştı. Exner'in aklında basit ama güçlü bir fikir vardı. Arabalar sadece hızlı gitmemeli, hızlı görünmeliydi. Ona göre otomobil bir ulaşım aracı değil, bir hayaldi, bir prestijdi, bir geleceğin sembolüydü. Bu yüzden Exner ve ekibi tasarım dünyasında alışılmadık bir yönteme yöneldi. Rüzgar tünelleri. O yıllarda rüzgar tüneli daha çok uçaklar için kullanılıyordu. Ama Chrysler tasarımcıları bunu otomobillere taşıdı. Jet savaş uçaklarından, roket gemilerinden ve İtalyan karoser ustalarından ilham aldılar. Ghia gibi ünlü İtalyan zanaatkarlarla çalışarak gösteri otomobilleri yarattılar. Bu otomobiller uzun, alçak silüetlere sahipti ve arkalarında yükselen kuyruk kanatları adeta geleceği fısıldıyordu. Exner'in vizyonu 1955 model yılında zirveye ulaştı. Chrysler'ın 1955 otomobilleri önceki modellerden tamamen farklıydı. Daha uzun, daha alçak, daha geniş. Kaput ve bagaj çizgileri zarifçe uzanıyordu. Tavanlar kısalmıştı. Arka çamurluklarda mütevazı ama dikkat çekici kuyruk kanatları yükseliyordu. Görünüm taze ve moderndi. Ford ve General Motors'un arabaları bir anda hantal ve eski görünmeye başladı. Halkın tepkisi inanılmazdı. Satışlar yükseldi. Chrysler'ın imajı eski püskü bir markadan cesur ve modern bir markaya dönüştü. Ama Exner durmadı.
O daha fazlasını istiyordu. 1957 için daha da radikal bir ileriye dönük tasarım hazırladı. 1957 Plymouth, Dodge, Dodge DeSoto, Chrysler ve Imperial serileri adeta bir uzay çağından çıkmış gibiydi. Ön çamurluklardan bıçak gibi uzanan yükselen kuyruk kanatları vardı. Tavan çizgileri o kadar alçaktı ki kapı çerçeveleri kavisli camın arkasında kayboluyordu. İç mekanlar bile fütüristikti. Astrodom gösterge panelleri, düğmeli şanzımanlar, reklamlar adeta haykırıyordu. Birdenbire 1960'tayız. Rakipler hazırlıksız yakalandı. General Motors 1959 tasarımlarını çoktan tamamlamıştı. Ama bir GM tasarımcısının çitteki bir delikten Chrysler'ın yeni modellerini görmesiyle panik başladı. GM aceleyle tasarımlarını yeniden üretime soktu. 1957 modelleri başlangıçta satış patlaması yarattı. Chrysler pazar payını artırdı. Zafer kazanılmış gibiydi. Ama bu zaferin bir bedeli vardı. Ford ve GM'den önce piyasaya çıkma telaşıyla Chrysler yöneticileri test sürecini kısalttı. Tedarikçi kalitesi zorlandı ve sonuç felaketti. 1957 modelleri korkunç işçilik sorunlarıyla boğuşuyordu. Motorlar yağ sızdırıyordu. Torsiyon çubukları kırılıyordu. Boyalar dökülüyordu. Gövde panelleri birkaç ay içinde paslanıyordu. Bayiler şok içindeydi. Ön camlardan yağmur suyu giriyordu. Camlar yerinden çıkıyordu. Alt kaplaması bile tam püskürtülmemiş araçlar teslim ediliyordu. Fütüristik tasarımla büyülenen ilk alıcılar kendilerini aldatılmış hissetti. Olumsuz haberler ağızdan ağza yayıldı ve satışlar 1958'de ülkeyi saran durgunlukla birlikte çöktü. Bu fiyasko Chrysler'ın kalite itibarını yıllarca zedeledi. Maliyetli onarımlar, geri alımlar, şirketin omzuna ağır bir yük bindirdi. Üstelik içeride skandallar da patladı. 1961'de kısa süre başkanlık yapan William Newberg'in bazı tedarikçilerde kişisel çıkarları olduğu ortaya çıktı. Kalitesiz parçalara göz yumduğu anlaşıldı ve birkaç ay içinde görevden alındı. Bu dönem Chrysler için acı bir ders oldu. Cesur tasarım hayal gücünü yakalayabilir. Ama üretim disiplini asla feda edilmemelidir. Yine de savaş sonrası yıllar sadece hayal kırıklığı getirmedi. Gerçek zaferler de vardı. 1955'te Chrysler 300 modeli piyasaya çıktı. Harf serisi performans otomobillerinin ilki. Orijinal 300C. 330 bir Hemi motoruyla 300 beygir gücüne ulaşıyordu. Sert süspansiyonu vardı. 209 kilometre hıza çıkabiliyordu. Daha sonraki modeller 300B, 300C ve diğerleri. 354 ve 392 kübik inçlik daha büyük Hemi motorlarıyla çıtayı yükseltti. 390 beygir gücüne kadar ulaştılar. 1960'larda 300B, inç küp başına bir beygir gücü üreten ilk Amerikan otomobili oldu. Harf serisi stok otomobil yarışlarında hakimiyet kurdu. Modern kaslı otomobillerin ilham kaynağı haline geldi. Bu arada Imperial, 1955'te ayrı bir lüks marka haline getirildi. Cadillac ve Lincoln'a meydan okuyordu. Barok tarzı, torsiyon, hava süspansiyonu, erken hız sabitleyici gibi yenilikleriyle dikkat çekiyordu. Chrysler mühendisleri bununla da yetinmedi. Türbin motorlarıyla deneyler yaptılar. 1963'te dizelden tekilaya kadar her şeyle çalışabilen türbin motorlu prototipler ürettiler. Bu otomobil hiçbir zaman seri üretime geçmedi. Maliyet ve emisyon sorunları engel oldu. Ama Chrysler'ın radikal yenilik yeteneğini dünyaya gösterdi. 1950'ler sona ererken Chrysler garip bir noktadaydı. Bir yandan yüceltilmişti. Yeni motorlara, tasarımlara ve konfor özelliklerine öncülük etmişti. Diğer yandan, güvenilmez ürünleriyle müşterilerini uzaklaştırmıştı. Şirketin önünde çalkantılı bir 10 yıl uzanıyordu. Teknolojik zirveler ve mali umutsuzluk. Chrysler hikayesinin en fırtınalı bölümlerine zemin hazırlanmıştı. Chrysler artık sadece otomobil üreten bir şirket değildi. Kelimenin tam anlamıyla yıldızlara ulaşmayı hedefliyordu. Ama bu yol kolay bir yol olmayacaktı. Kötü yönetim, dış şoklar ve değişen dünya düzeni şirketi defalarca sendeletecekti. 1960'lar ve 1970'ler
Chrysler ailesinin ve şirketinin dayanıklılığını daha önce hiç olmadığı kadar sınayacaktı. Amerika artık yeni bir çağın içindeydi. Soğuk Savaş başlamıştı. Dünya iki kutba bölünmüştü ve gökyüzünün ötesinde, uzayda yeni bir yarış başlamıştı. Uzay yarışı. Chrysler mühendisleri için artık Hemi motoru bile basit bir mesele gibi görünüyordu. Çünkü önlerinde çok daha büyük bir zorluk vardı. Roketler. 1950 yılında ABD ordusunun güdümlü füze merkezi Huntsville, Alabama'daki Redstone Arsenal, Redstone adlı karadan karaya balistik füze geliştirme sözleşmesi verdi. Bir otomobil üreticisinin roket üretmesi kulağa garip gelebilir. Ama aslında Chrysler için bu, beklenmedik bir şekilde doğal bir adımdı. Çünkü Chrysler seri üretimi biliyordu. Yüksek hassasiyetli işlemeyi biliyordu. Karmaşık montaj hatlarını yönetmeyi biliyordu. Ve ordu için bu deneyim paha biçilemezdi. Ekim 1952'de Chrysler'ın füze bölümü ana sözleşmeyi aldı. Ve kısa süre sonra tarih yazılmaya başladı. İlk araştırma ve geliştirme fırlatması 20 Ağustos 1953'te gerçekleşti. Sonraki 5 yıl içinde Chrysler tam 37 Redstone füzesi üretti. Ve bunların sadece 13'ünde herhangi bir arıza meydana geldi. Bu, o dönem için olağanüstü bir başarıydı. Redstone füzesi devasa bir makineydi. 69 fit yüksekliğinde. Basınçlı alüminyum yapıya sahip. 4 dengeleyici kanatçığı vardı. Ve yön kontrolü için jet kanalları kullanıyordu. Sıvı yakıtla çalışan bu roket, bir otomobilden çok daha karmaşıktı. Chrysler sadece üretimi yapmıyordu. İtici yakıt tanklarını, güdüm sistemlerini, füzenin yapısal tasarımını da denetliyordu. Mühendisler William Arzakek ve Wernher von Braun gibi Peenemünde gazileriyle yakın işbirliği içindeydi. Bir zamanlar otomobillere kuyruk kanatçıkları çizen insanlar. Şimdi roketleri yönlendiren kanatçıkları tasarlıyordu. Redstone'un başarısı ordunun iştahını kabarttı. Daha uzun menzilli bir varyant istediler. Jupiter. 1956'da Chrysler Jupiter ve Jupiter C roketlerini inşa etti. Bu roketler tarihe geçecekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk uydusunu yörüngeye yerleştiren fırlatma aracı haline geldiler. Ve daha sonra Saturn 1'in ilk aşaması olarak hizmet verdiler. Başkan Dwight D. Eisenhower yönetimi başlangıçta Jupiter programını küçümsedi. Ama sonra 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik'i uzaya fırlattı. Amerika şok oldu. Uzay yarışında geride kalmıştı. Ve bir anda Jupiter, Amerikan füze cephaneliğinin temel taşı haline geldi. 1958'de NASA kurulduğunda orduya ait insanlı uzay uçuşu programını devraldı. Chrysler ise önemli bir yüklenici olarak kaldı. Şirket Amerikalı astronotları uzaya taşıyacak 8 adet Mercury Redstone fırlatma aracı üretti. İlk 4'ü NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde monte edildi. Kalan 6'sı Chrysler'ın Michigan fabrikalarından çıktı. Mühendisler balistik füzeyi insanlı uçuşa uyarlamak zorundaydı. Düzgün ivmelenme, yedek sistemler, bir patlama durumunda kapsülü uzaklaştıracak kaçış kulesi. Her şey yeniden tasarlandı ve sonunda o tarihi gün geldi. 5 Mayıs 1961, Chrysler tarafından üretilen bir Mercury Redstone roketi Alan B. Shepard Jr.'ı taşıdı. 15 dakikalık bir yörünge altı uçuş ve Alan Shepard uzaya çıkan ilk Amerikalı oldu. 2 ay sonra aynı sistem Gus Grissom'u uzaya fırlattı. Bu uçuşlar Sovyetlerin yörünge başarılarının gölgesinde kalsa da, Gemini ve Apollo projelerine giden yolun kritik adımlarıydı. Ama Chrysler'ın uzay macerası bununla sınırlı kalmadı. 1960'ların başında şirket Saturn 1 ve Saturn B fırlatma araçlarının ilk aşamalarını birleştirmek için sözleşmeler imzaladı. Bu roketler Redstone ve Jupiter tanklarıyla motorlarının kümelerinden oluşuyordu. 1,5 milyon pound'dan fazla itme gücü üretiyorlardı. Chrysler mühendisleri 8 dev tankı hizalamak ve kaynaklamak için yenilikçi yöntemler geliştirdi. Muazzam stres altında yapısal bütünlüğü korumak zorundaydılar. Ve sonra Başkan John F. Kennedy 1961'de ulusa seslendi. 10 yıl bitmeden bir insanı Ay'a indireceğiz. Bu çağrı tarihin akışını değiştirdi.
Chrysler'ın Saturn bir üzerindeki çalışmaları daha güçlü Saturn 5'in temelini attı. Saturn 5, insanlığın Ay'a ulaşmasını sağlayacak dev roket. Chrysler her biri 12 katlı bir bina kadar yüksek olan Saturn 5'in 6 ilk aşamasından 15 tane inşa etti. Bu roketler 7,5 milyon pound itme gücü üretiyordu ve Apollo görevlerini Ay'a fırlatan güç buydu. 1969 yılında Apollo 11 görevi için monte edilen Saturn 5'in ilk aşaması Chrysler tarafından yapılmıştı. Ve o dev roket, Neil Armstrong'u, Buzz Aldrin'i, Michael Collins'i tarihin en büyük yolculuğuna taşıdı. Chrysler artık sadece yolların değil, gökyüzünün ve uzayın da bir parçasıydı. Bir otomobil şirketi. İnsanlığı Ay'a götüren roketin içinde imzasını bırakmıştı. Ama bu yükselişin gölgesinde şirketin kendi içinde yaklaşan fırtınalar da vardı. Çünkü yıldızlara ulaşmak her zaman güvenli bir iniş anlamına gelmiyordu. Chrysler bir zamanlar insanlığı Ay'a taşıyan roketlerin içinde imzasını bırakmıştı. Ama bu kadar yakından uzaya dokunacağı bir daha hiç olmayacaktı. Şirket yeniden kullanılabilir bir uzay mekiği tasarımı bile önerdi. 1970'lerin başında NASA bu fikri değerlendirdi. Ama sonunda Rockwell'in teklifini seçti ve böylece Chrysler'ın uzay macerası yavaş yavaş sona ermeye başladı. Siyasi rüzgarlar değişiyordu. Şirketin öncelikleri değişiyordu. Füze ve uzay bölümünün sözleşmeleri azaldı. Chrysler tekrar temel işine otomobillere dönmek zorundaydı. Yine de uzay çalışmalarının mirası kaybolmadı. Mühendisler sistem entegrasyonu, kalite güvencesi. Hafif yapılar konusunda inanılmaz bir deneyim kazanmıştı. Alüminyum kaynak teknikleri, yüksek mukavemetli alaşımlar, yönlendirme sistemleri için geliştirilen teknolojiler. Bunların hepsi otomotiv tasarımlarına yansıdı. Ve en önemlisi, Chrysler şunu göstermişti. Aile tarafından yönetilen bir otomobil üreticisi bile insanlığın en büyük teknik hayallerine katkıda bulunabilirdi. Bir Chrysler mühendisinin sözü o günleri özetliyordu. Gündüz araba, gece roket üretiyorduk. Bu Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey olmadığına inanmanızı sağlıyordu. Ama uzayın ihtişamı bir yana. Dünya üzerinde Chrysler'ı çok daha sert sınavlar bekliyordu. 1960'lar umutla başlamıştı. 1959'da şirket Compact Valiant modelini tanıttı. Başlangıçta ayrı bir marka olarak sonra Plymouth adıyla satıldı. Bu araç özellikle eğimli 6 silindirli motoruyla efsaneleşti. Yakıt ekonomisi mükemmeldi. Dayanıklıydı. Amerikan yollarında kendine yer bulmuştu. Chrysler aynı dönemde önden çekişli araçlarla da denemeler yaptı. 1960 Chrysler türbinli otomobil programı kapsamında halka test için 50 adet türbin motorlu prototip dağıtıldı. Sürücüler hayrandı. Motor sessizdi, sorunsuz çalışıyordu. Benzinle, gaz yağıyla, hatta bitkisel yağla bile çalışabiliyordu. Ama gerçekler acıydı. Türbin motorunun egzoz sıcaklıkları çok yüksekti. Yakıt ekonomisi düşüktü. Yeni emisyon düzenlemeleriyle birleşince seri üretim mümkün olmadı. Performans tarafındaysa Chrysler zirvedeydi. 1964'te tanıtılan 426 Hemi motoru 425 beygir gücü üretiyordu. Drag pistlerinin ve NASCAR yarışlarının vazgeçilmezi oldu. Richard Petty 1964. Daytona 500'ü Hemi motorlu bir Plymouth ile domine etti. O kadar güçlüydü ki NASCAR motoru geçici olarak yasakladı. Hemi motorlu Dodge Challenger'lar, Charger'lar, Plymouth Barracudalar Amerikan otoyollarında kükreyerek ilerliyordu. 1970 Plymouth Cuda ve Dodge Challenger kaslı otomobil çağının ikonları olarak kaldı. Ama sadece kas gücü bir şirketin geleceğini kurtaramazdı. 1960'ların sonları yeni güvenlik ve emisyon standartlarını getirdi. Federal hükümet emniyet kemerlerini zorunlu kıldı. Baş dayanakları, katlanabilir direksiyon kolonları, Kaliforniya egzoz emisyonlarına sınırlar koydu. Bunların hepsi maliyetli mühendislik değişiklikleri demekti. Üstelik 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrası yakıt fiyatları yükselmeye başladı. Tüketiciler artık daha küçük, daha ekonomik arabalar istiyordu. Chrysler'ın içinde ise sorunlar büyüyordu.
1961'de başkan olan, 1967'de yönetim kurulu başkanlığına yükselen Lynn Townsend şirketi çeşitlendirme yoluna soktu. Gulfstream uçakları, AirTemp klima sistemleri, ilgisiz alanlarda satın almalar. 1987'de Jeep markasını devralacak American Motors hamlesi uzun vadede değerli olacaktı. Ama o an karmaşıklığı artırdı. Townsend'in yaklaşımı ürün inovasyonundan çok karlara odaklanıyordu. 1962'de rakiplerin planlarını yanlış yorumlayarak Chrysler tam boyutlu arabalarını erken küçülttü. Ortaya rakiplerinin yanında kısa ve garip görünen modeller çıktı. Satışlar düştü. Kalite sorunları ise bitmedi. 1957 fiyaskosunun gölgesi hala sürüyordu. Maliyet düşürme önlemleri güvenilirliği tehlikeye atıyordu. Kuzey iklimlerinde paslanma sorunu devam ediyordu. Tüketici raporları ve kulaktan kulağa yayılan eleştiriler Chrysler'ı zorluyordu. Büyük yakıt tüketimi yüksek otomobillere bağımlıydı. En ağır darbeyi o aldı. Tam boyutlu sedanların satışları çöktü. Stoklar birikti. Bayiler büyük indirimler yapmak zorunda kaldı. Şirket kompakt segmentte rekabet etmek için 1976'da Dodge Aspen ve Plymouth Volare modellerini çıkardı. Ama bu otomobiller paslanma, stop etme, geri çağırmalarla anıldı. Kalite bir kez daha itibarı zedeledi. Sorunlar büyüdü. Yönetim hataları birikti. Sonuç vermeyen projelere büyük yatırımlar yapıldı. Türbin programı iptal edildi. NASCAR kuralları değişince Charger Daytona önemini yitirdi. Yeni fabrika modernizasyonu bütçeyi aştı. 1978'e gelindiğinde Chrysler'ın uzun vadeli borcu 1 milyar dolara yaklaşıyordu. Pazar payı %10'un altına düştü. Moody's şirket tahvillerini çöp statüsüne indirdi. Tedarikçiler tedirgindi. Wall Street'te iflas fısıltıları dolaşıyordu. Lynn Townsend 1975'te emekli oldu. Yerine muhasebeci John Ricardo geçti. Ricardo durumun ciddiyetini gördü. Şirkete hem çalışanlara ilham verecek hem de hükümeti yardıma ikna edecek karizmatik bir lider lazımdı. Ve onu Ford'dan kovulmuş bir adamda buldu. Lee Iacocca. Lee Iacocca 1978'in sonunda Chrysler'ın kapısından içeri girdi. Kendini kanıtlamak isteyen bir adamın özgüveniyle. Ford da mühendislikten başkanlığa yükselmişti. 1964 Mustang'in arkasındaki isimdi. Lincoln Continental Mark III'ü desteklemişti. Ama Henry Ford, ile yaşadığı güç mücadelesi onu Temmuz 1978'de işinden etmişti. Şimdi ise kader onu Chrysler'ın başına getiriyordu. İtalyan göçmenlerin oğlu, usta bir satışçı ve zorluğun tadını çıkaran bir lider. Iacocca, şirketin mali durumuna baktığında şok oldu. Gazetecilere şu sözü söyledi. Bana bir spagetti kasesi veriliyor. Şirket eski ürünler. Şişkin bürokrasi. Düşük moral yüzünden her ay milyonlarca dolar kaybediyordu. Iacocca hemen acil bir kurtarma programı başlattı. Maliyetleri düşürdü. Fabrikaları kapattı. Gulfstream gibi temel olmayan işletmeleri sattı. 10 binlerce çalışanı işten çıkardı. Tedarikçilerle sözleşmeleri yeniden müzakere etti. Karsız modelleri iptal etti. Ve en önemlisi, yeni nesil önden çekişli otomobillerin geliştirilmesini hızlandırdı. Bu otomobiller K-Cars olarak bilinecekti. Esnek montaj hatlarında üretilecek, bileşenleri paylaşacak. Daha düşük maliyetle modern ve yakıt tasarruflu olacaktı. Ama şirketin kurtulması için bir şey daha gerekiyordu. Para. Iacocca Washington'a gitti. Federal yardım için kapıları çaldı. Ve sonunda Ocak 1980'de Başkan Jimmy Carter tarafından imzalanan Chrysler Corporation kredi garanti yasası çıktı. Bu yasa, Chrysler'a 1,5 milyar dolara kadar kredi garantisi sağlıyordu. Ama şartları vardı. Şirket özel finansman bulacak. Kapsamlı maliyet kesintileri yapacak ve yeniden ayağa kalkacaktı. Chrysler artık bir uçurumun kenarındaydı. Ya tarihe karışacaktı ya da bir kez daha küllerinden doğacaktı. Chrysler'ın yeniden ayağa kalkması bir mucize gibi görünüyordu ama işin arkasında sadece umut yoktu. Sıkı denetim vardı.
Hükümet desteği sağlandıktan sonra Iacocca vakit kaybetmedi. 1981 yılında K otomobil serisi piyasaya çıktı. Dodge Iris, Plymouth Reliant. Görünüşleri muhafazakardı. Hatta bazılarına göre sıradan. Ama asıl devrim dışarıda değil, içindeydi. Bu otomobiller enine yerleştirilmiş 4 silindirli motorlara sahipti. Önden çekişliydi. Hafif yekpare gövde yapısı kullanıyordu. Kompakt dış boyutlarına rağmen içleri genişti. Bakımı kolaydı, yakıt tasarrufluydu ve en önemlisi fiyatları erişilebilirdi. İlk değerlendirmeler çok coşkulu değildi. Ama Amerika o dönemde coşku aramıyordu. Amerika pratik çözüm arıyordu ve satışlar istikrarlı biçimde yükselmeye başladı. K serisi bir temel haline geldi. Bu platformdan 2 kapılı kup modelleri çıktı. Station wagonlar çıktı. Üstü açılır kabriyole modeller çıktı. Hatta daha üst seviye Chrysler LeBaron modelleri bile bu temel üzerine kuruldu. 1982'de piyasaya sürülen kabriyole, üstü açık Amerikan otomobilini bir yıllık aradan sonra geri getirdi. Ve kısa sürede bir ikon oldu. Sanki şunu söylüyordu: Chrysler geri dönüyor ama asıl büyük kırılma 1983'te geldi. Minivan. Bu fikir aslında yıllar önce Ford'da ortaya atılmıştı. Sperlich bu konsepti savunmuştu ama Henry Ford ikinci tarafından reddedilmişti. Chrysler'da ise durum farklıydı. Sperlich ve Iacocca bu projeyi gizlice yürüttü. Ta ki üretecek kaynakları olana kadar. Sonra bir gün sahneye çıkardılar. Dodge Caravan, Plymouth Voyager, uzatılmış K serisi platformları üzerine inşa edilmişti. Sürgülü yan kapıları vardı. Alçak giriş yüksekliği sayesinde binmek kolaydı. Çıkarılabilir koltuklar sayesinde içi dönüştürülebiliyordu. Bir yanda hayranlık uyandıran yenilikler, diğer yanda acı dersler. Airflow bunun en çarpıcı örneğiydi. Zamanının ötesinde bir mühendislik harikasıydı. Ama yönetim halkın zevkini yanlış okudu. Üretimi aceleye getirdi. Ve bu yüzden Airflow başarısız oldu. Sonra 1957 geldi. Göz kamaştıran o fütüristik tasarımlar insanları ilk bakışta büyüledi. Ama birkaç ay sonra paslanan gövdeler, sızdıran parçalar ve bitmeyen arızalar markanın itibarını yaraladı. 1970'ler ise bambaşka bir gölge taşıyordu. Kötü yönetim, kısa vadeli maliyet kesintileri, petrol şoklarını öngörememe. Şirketin sırtına ağır bir yük bindirdi. 1998'de Daimler ile yapılan birleşme de büyük vaatlerle gelmişti. Küresel dönüşüm, güç birliği, teknoloji ve disiplinin birleşmesi. Kağıt üzerinde parlak bir gelecek. Ama gerçekte bu birleşme bir kültür çatışmasına dönüştü. Ve Chrysler'ın hikayesi bir kez daha şunu hatırlattı: mühendislik dehası ve cesur tasarım tek başına yetmez. Disiplinli uygulama gerekir. Sağlam yönetim gerekir. Hem çalışanlara hem müşterilere saygı gerekir. Chrysler'ın felaketle burun buruna geldiği anlar sayısızdı. Ama her seferinde kendini yeniden icat etmeyi başardı. Bazen kendi kaynaklarıyla, bazen hükümetin müdahalesiyle, bazen yabancı ortakların desteğiyle. Bu yeniden doğuşlar Chrysler anlatısını neredeyse bir destana çevirdi. Aynı zamanda bu hikaye daha büyük akımların da aynasıdır. Amerikan otomobil endüstrisinin yükselişi ülkenin coğrafyasını değiştirdi. Ekonomiyi yeniden şekillendirdi. Çevreyi dönüştürdü. Banliyöler büyüdü. Otoyol sistemleri genişledi. Ve bunların üzerinde Chrysler'ın ürettiği gibi araçların çelik iskeletleri dolaştı. Savaş seferberliği ise başka bir ders verdi. Özel sektör doğru şekilde koordine edildiğinde ulusal amaçlara hizmet edebilir. Savaş sonrası refah ve tüketim kültürü Chrysler gibi şirketlerle beslendi. İnsanlara sadece araç satmadılar. Hareketlilik hayali sattılar. Sonra 1970'lerin kargaşası geldi. Ardından 2000'lerin mali krizi. İmalatın küresel şoklara ve finansal kırılmalara ne kadar açık olduğunu acı biçimde gösterdi. Bugün ise başka bir eşikteyiz. Elektrikleşme ve otonomi. Chrysler'in karşılaştığı en derin soruları yeniden gündeme getiriyor.
100 yılı aşmış bir marka, mobilitenin bir ürün değil, bir hizmet olarak satın alınabildiği bir dünyaya uyum sağlayabilir mi? İçten yanmalı motorların yerini batarya paketlerinin ve algoritmaların aldığı bir dünyada kendine yeni bir kimlik kurabilir mi? Bunların cevabı henüz net değil ve belki de hikayenin en çarpıcı yanı burada. Chrysler destanı sadece başarıların değil, sorumlulukların da hikayesidir. Walter Chrysler'ın azmi ve cesareti iş ve zenginlik yarattı. Ama aynı zamanda savaş nesneleri üretti. Çevresel bozulmaya katkı veren makineler de üretti. Yenilikler güvenliği ve konforu arttırdı. Ama şirket bazen kalite pahasına karın peşine düştü. Bazen işçilerin sesini duymadı. Ta ki dinlemek zorunda kalana kadar. Ailenin sanat ve kültüre yaptığı cömert bağışlar, yönetim kurulu odalarındaki sert pazarlıklarla, kötü yönetimin iflasa sürüklediği dönemlerde kamu yardımı talepleriyle. Yan yana durunca ortaya karmaşık bir portre çıkıyor. Chrysler mirası bu yüzden bir ışık ve gölge mozaiğidir. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine yaklaşırken Chrysler adı hala yaşamaya devam ediyor. Bir Art Deco gökdelenin cephesinde, bir müzenin duvarlarında, başyapıtların yanında ve Stellantis çatısı altında üretilen az sayıdaki aracın üstünde. Elektrikli araçlar çağında yeniden parlayacak mı, yoksa konsolide olmuş bir sektörde bir dipnota mı dönüşecek? Bunu zaman gösterecek. Ama ne olursa olsun şu kesin: Chrysler hikayesi anlatılmaya devam edecek. Çünkü bu hikaye vizyon ve azimle ulaşılabilecek zirvelerin kanıtı olduğu kadar, yeniliğin sorumlulukla yürümek zorunda olduğunu unutanları bekleyen tuzakların da hatırlatıcısıdır. Amerika'yı harekete geçiren bu otomobil imparatorluğu sadece yolları ve şehir silüetlerini değil, günlük yaşamın ritmini de şekillendirdi. Motorları durmuş olabilir ama hikayesi hala çalışıyor ve her nesli bu zaferlerden ve bu derslerden bir şey öğrenmeye çağırıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.